Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Zil kısmını da aktif hale getirerek her örgü ve video paylaşımımda mutlaka sizlere bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Lütfen abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen tek bir kare parçadan oluşan en kolay modellerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. En kolay patik modeli bu olsa gerek. İlk defa iki şişle örgüye başlayanların da kolaylıkla örebileceği bir patik modeli. Ayakta duruşu da çok güzel. Bir günde bir çiftini kolaylıkla örebilirsiniz. Her türlü ayak numarasına ayarlaması da çok kolay. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Benim bu ördüğüm patik 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Haroşa örgüden oluştuğu için böyle esneyebilen bir örgü modeli. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Evet, gerekli malzemelerim 2 tane patiklik ip kullandım. Pembeyi kenar oyası yapmak için kullandım. Bu rengimle de patiğimi ördüm. 3 milimetrede şişlerim var. 1 adet de kenar oyası için tığ kullandım. Ve dikiş için de iğnem mevcut. Şimdi ilmek atarak patiğimizin yapımına başlayalım. İpimi boynuma atarak örüyorum ben. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl kolay örüyorsanız, nasıl biliyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplam 50 ilmek atarak başlayalım. Evet, şişime 50 tane ilmeğimi attım. Eğer çok sıkı örüyorsanız ve daha büyük ayak numaraları için yapacaksanız ilmek sayılarını arttırabilirsiniz. Daha küçük ayak numaraları için azaltabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Her zaman ilk ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Diğerlerini bakın böyle ters olarak örmeye başladım. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum ve kenarlarım daha düzgün ortaya çıkıyor. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün böyle bakın ön yüzüne geçtim. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Son ilmeği ise düz olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde de diğer ilmeklerimizi böyle ters olarak örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Ben ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 39 diş haroşa sırası örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzünden saydığımda bu haroşa sıraları toplam 39 diş oldular. 39 diş haroşa sırası olunca 40. sırayı öreceğim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve 40. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak örgümü bitirmiş olacağım. Şimdi iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da böyle bir defa ters olarak ördüm. İpimi burada kısa keseceğim. Bu şekilde bakın örgüsünü tamamlamış oldum patiğimin. Şöyle ikiye katladığımda bakın tam böyle ayağıma göre olması gerekiyor. Şöyle bakın ikiye katladığımızda böyle ayağımızı kavraması gerekiyor. Uzunluğu zaten haroşa örgü olduğu için ayağımızı böyle üzerinize koyduğumuzda böyle biraz boşluk kalması gerekiyor. Çünkü böyle bakın esneyen bir örgü modeli. Böyle parçamızı ördük. Şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi burası patiğimin ön tarafı, düz tarafı.
böyle tersinden dikeceğiz. Şöyle tersi. Burası patiğimin tersi oluyor. Bu taraftan da bu taraftan da dikebilirsiniz. Herhangi bir tarafını şu topuk kısmı yapacağız. Şuradan dikelim. Tersini çevirdim. Şu an tersindeyim. Öncelikle topuk kısmını dikelim. Bakın böyle ilmeklerin iç taraftaki tek kanatlarına batarak dikmeye başladım. Böyle şu sıra sonuna kadar dikelim. Evet, şimdi burayı diktim. Şöyle düz tarafını çevirelim artık patiğimizin. Bakın burası şöyle şu kısmı oldu. Burayı yaptıktan sonra bakın böyle. Şimdi sayalım. 14 sıra buradan sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şu 15. oluyor. Bakın burada 15. sıramızın en tepedeki ilmeğinden bakın böyle aldım. Sonrasında buradan da 14 sayacağız. 15. sıraya 15. haroşa sırasına kadar böyle tepedeki ilmekleri alacağız. O da burada 12 sıra yapıyor. İlk sıradan aldım. Bu ikinci. 3. Bakın şöyle kenardan alıyorum. 4. 5. 6. Sıraların en başında bakın böyle ilmekler var. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada da yine böyle 14 sırayı bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sırada burada kaldı. 14 sıra burada kalmıştı. 12 sıranın tam tepedeki ilmeklerinden alarak burada bir büzme işlemi yapacağız. Şöyle bakın. İpleri çektim. Şöyle sıkıca düğümleyelim. Bu şekilde ipimizi de burada kestik. Şimdi bu iğnemizi ipimizden çıkaralım. Bu ipimiz böyle uzunca kalabilir. Bakın şurada bir büzme işlemi yaptım. Ortadan 12 sıraya bu işlemi yaptım. Şöyle manken ayağımızı koyalım. Bu bizim sağ ayağımız. Bu bizim sol ayağımızdı. Böyle ayağımıza giyerek bunu ayarlayacağız bakın. Sol ayağımızda bu tarafa doğru yatırmıştık. Sağ ayağımızda böyle bu tarafa doğru üste yatıracağız. Bakın şöyle. Şu şekilde olacak. Bunun tam tersini yapacağız. O yüzden buradan kenar oyası yapmaya başlayacağız. Şöyle şuradan. Hangisi üste gelecekse ona kenar oyası yapıyoruz. Evet, şimdi burayı tekrar göstermek istiyorum. Böyle bu bizim sağ ayağımız. Sağ ayağımızı yapıyoruz. Şimdi böyle manken ayağımıza giydirip bakın sağ ayağımızı dikerken burası içe, burası dış tarafa kıvrılacak. Bakın bu şekilde. Şöyle. O yüzden buradan böyle kenar oyası yapmaya başlayacağız. Şimdi ben şu ucundan başlayacağım. Şuraya kadar kenar oyası yapacağım. Aynı bakın bu patiğimizde görüldüğü gibi. Burası üst tarafa yattığı için üst tarafa yatan kenardan kenar oyası yapmaya başlıyoruz. Bakın.
Şuraya kadar. Şimdi ben kenar oyasını yapmaya başlıyorum bu taraftan. Şuradan başlayacağım. Böyle buraya kadar geleceğim. Tığımı, ipimi aldım. Pembe renkle yaptım kenar oyasını. Şuradan başlıyorum tam tepe noktasından. 3 zincirle başladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın böyle 3 tane oldular. Sonrasında belirli aralıklarla böyle atlayarak sık iğne yaptım. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı yere tekrar batarak 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın böyle zincirle 3 tane oldular. Böyle belirli miktarda atlayın, siz kendi el ayarınıza göre sık iğne yapın. 3 zincir. Aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan. Sonrasında kendinize göre böyle atlayarak sık iğne yapın. Böyle etrafını dolanalım. Şu kısma kadar gelelim. Buraya yapmayacağız. Burası zaten patiğimizin alt tarafında kalacak. Bakın böyle şu şekilde kıvrılacağı için böyle dolanarak şu uç kısma kadar gelelim. Evet, bakın bu şekilde kenar oyasını da tamamladım. Dilerseniz bu kısmını da yapabilirsiniz. Bu kısmı böyle bakın dikildiğinde altta kalacağı için ben şu tarafına yapmadım. Hani dilerseniz ben karışıyorum, hangi ayağı yapacağım, hangi ayağın neresine yapacağım diye karıştırıyorsanız eğer her tarafını yapabilirsiniz. Burası zaten altta kalacak, bakın sağ ayak için. Böyle sol ayak için yapıyorsak burası altta kalacak, burası üstte kalacak. Şu şekilde. Bu sol ayak. Bu da sağ ayak. Şimdi manken ayağımıza giydirelim. Şöyle sizlere göstereyim. Haroşa örgü olduğu için zaten bakın bunu böyle yatıracağız. Bunu da bu şekilde yatıracağız. Böylece bakın patiğimiz ortaya çıkmış olacak. Şimdi ipimize iğnemizi geçirelim. Şöyle teyelleyerek şu kısma kadar dikelim. Bakın bu şekilde. Bu kısmını şöyle yatırıyorum. Bu kısmını da böyle yatırıyorum. Şöyle buradan dikmeye başlıyorum. Şöyle bir alttan bir üstten ben böyle diktim, bakın bir alta bu şekilde dikerek böyle buraya kadar ilerleyelim. Bir taraftan da böyle düzelterek sürekli diktikçe de bakalım yamuk olmasın. Bu şekilde şu kısma kadar dikelim. Evet, bakın bu şekilde dikimi tamamlandı. Ayağı da böyle kalıp gibi oturan, çok kibar, örmesi de çok kolay bir patik modeli oldu. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Taban kısmı bu şekilde. Bu bizim sağ ayağımız. Bu da bizim sol ayağımız. Sadece dikimleri farklı, örmesi aynı. Eminim sizler de kolaylıkla yapacaksınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Zil kısmını da aktif hale getirerek her örgü video paylaşımımda sizler de haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın.